Örgü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda örmesi kolay, kendisi olay battaniye serimize bir yenisini daha ekleyeceğiz arkadaşlarım. Gerçekten de örmesi gayet kolay ama görüntüde bakın şöyle, umarım sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Muhteşem bir görüntüye sahip olan bu battaniye çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım, yani örgü örmek isteyen arkadaşlarım için ideal bir model arkadaşlar. Sadece battaniye yapımında değil, ayrıca hırka yapımında, kırlent yapımında, çanta yapımında kullanabileceğiniz şöyle güzel ve kolay bir modeli var arkadaşlar. Evet, umarım sizler de dediğim gibi sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını da sağlarsanız çok mutlu olurum. Evet, modelimi yaparken Nako Paris ve Nako Vals isimli ipleri kullandım. Papağan rengi olarak geçiyor arkadaşlarım bu. Her ikisinden de 3 tane, yani 100 gramda ipler kullandım. Bunlar kaldı arkadaşlarım. Bunlar 3. iplerim, 3. yumaklarım, onlar kaldı. 3,5 milimde tığ kullandım. Elinize, ipinize göre değişir. İlla ki bu iple yapacaksınız diye bir şey yok. Evde arta kalan iplerinizi, bu renkli olan yerleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani onlarla da böyle güzel bir proje tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi sadece battaniye değil, dilediğiniz motifle yapılabilecek bütün örgülerde bu motifleri kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, şimdi gelin hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlar. Motiflerimizi yaparken arkadaşlarım batik ve düz ip kullandığım için bir tanesinin ortasını bu şekilde başladım. Bir tanesini ise düz olan şöyle Nako Paris ipimizle başlayarak yaptım arkadaşlarım. Daha güzel bir görüntü elde etmek için. Şimdi ortada bu olduğu için kenarlarda bakın böyle beyaz olacağı için hemen beyaz ipimle bir motif daha yapacağım. Sadece yerleri değişik. Başkaca herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Şöyle giriş yaptım. Şunu birazcık şöyle alalım. Şimdi girişimizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Biraz yükseliyoruz. Ve 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Hemen 2 zincirimi çekip 4 defa bu işlemi tekrarlıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir. 1, 2, 3. Diğer motifi yaparken de ortayı, yani burayı batik olan ipimizle başlıyoruz. Tek farkı bu arkadaşlar. 2 zincir çektim. Sonuncu 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi sona geldiğimizde şu alttaki fazla ipimizi şöyle iyice birleştirdikten, sıkılaştırdıktan sonra üzerine bir alıyorum ve şu tepe noktasından giriş yapıyorum arkadaşlar. Sonra bunu alıp buradan şu şekilde çekiyorum ve buraya ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Sonra ise yine yükseliyorum bir miktar, şu şekilde arkasından geçiriyorum ve birinci ikili trabzanımı yaptıktan sonra yanına hemen 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzandan sonra üzerine bir alıyorum, diğer köşeye geçiyorum ve oraya 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum, tekrar üzerine alıp yine 1, 2, 3 ikili trabzan yaptım. Sonra üzerine bir alıp diğer köşeye geçiyorum, aynı işlemi tekrarlıyorum.
Şimdi bir yarımını yapmıştık. Diğer yarısını da yapıyoruz. Yani 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine buraya 2 ve 3. Sonra üzerine alıyorum. Yine bakın buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde ve çekiyorum. Şöyle buraya bir tane ikili trabzan yaparak değişim yani köşeyi oluşturacağız. Sonra diğer ipimi aldım. Şöyle bununla yapmış olduğum üzerine alarak yaptığım yeri ikili trabzan haline getiriyorum. Şimdi bu ipime geçtim. Yine yükseliyorum. Bir miktar şöyle arkasından aldım ve birinci ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen yanına iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şu aradaki boşluktan giriş yapıyorum. Şöyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Geliyorum. Alttakinin ortasındaki bakın şu 3 tane burada ikili trabzanım var. Bunun hemen ortasının üstünden şu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle arkadan da alıyorum ve çekiyorum. Ve buraya bir tane şöyle diğerinin boyutuna gelecek kadar uzatıp ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Hemen şu boşluktan giriş yapıyorum ve buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Köşeye geçiyorum. Köşe hep aynı arkadaşlarım. Hep 3 tane ikili trabzan arasında 2 zincirli. 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum tekrar. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Bu araya geçiş yapıyorum. Buraya bir tane ikili trabzanımı bu şekilde yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Alttakinin üzerinden. Bakın şöyle göstereyim. Buradan girişimizi yapıyoruz. Şöyle ipi çektik. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Sonra üçüncü ikili trabzanımızı da bu şekilde yapıyoruz. Ve devam ediyoruz köşeye. Diğerini de aynı şekilde birinciyi normal araya yaptım. İkinciyi bakın şöyle iyice göstereyim yeni başlayan arkadaşlarım için. Buradan girişimizi yapıyoruz ve tamamladık. Sonra diğer ikili trabzanımızı yapıp köşeye geçiyoruz. Sonuncu yeri de aynı şekilde tamamlıyoruz. Sonra köşeye devam ediyoruz. Yine üzerine aldım bakın hemen bu üst köşesinden giriş yapıyorum. Alttaki ipimi yukarıya doğru alıyorum. Beyaz ve şu fazla kalan ipimizi şöyle ikili trabzan yapıyoruz normal bir şekilde. Bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi biraz yükseldim. Yine aynı şekilde alt sırada yaptığımız gibi iki tane daha buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra üzerine bir alıyoruz. Bakın şu boşluktan şöyle göstereyim iyice. Giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan normal bir şekilde. Sonra üzerine aldım. Alta iniyorum ve alttan çıkartarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanına bir tane daha. Üzerine bir aldım. Devam ediyorum. Alta giriş yapıyorum. Şöyle çektim ve tamamladım. Üzerine bir aldım. Köşeyi normal bir şekilde devam ediyorum. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi devam ediyoruz. Aynı şekilde bu rengimizle bu sırayı tamamlıyoruz.
Evet, köşeye geçiş yapıyorum. Burayı da 3 tane ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum ve buradan giriş yaparken bu ipimi de yukarıya doğru alıyorum ve o ipimi alıp iki sıra şeklinde az önce yaptığımız gibi, bu batik ipimizde yaptığımız gibi devam ediyoruz. Şimdi yükseldik biraz. Şöyle alıyorum. 1, 2 ve 3. Üzerine bir aldım. Geçiyorum araya, boşluğa. Bakın şöyle. Buradan girişimi yaptım. İkili trabzanımı yaptım. Üzerine bir aldım. Alttaki üçlümün üzerinden hemen şu şekilde giriş yapıyorum. Buna da bu güzelliği veren bu ortadan aldığımız yer arkadaşlar. Şöyle 3 taneyi tamamladım. Sonra yanına geçiyorum. Aynı şekilde onları da tamamlıyorum. Yapması işte bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi bunu tek parça bir battaniye çalışması yapabileceğiniz gibi, benim gibi motif motif yaparak, motiflerinizin büyüklüğünü de dilediğiniz büyüklükte yaparak istediğiniz projelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar.
Evet arkadaşlarım, şimdi aynı şekilde diğer renk ipimize geçip yine bu alt sıralarda yaptığımız gibi 2 sıra şeklinde bunu devam ediyoruz. Şöyle bir kenarını yapalım. Şu şekilde bakın. Yana geçtim. Ortasının üstünden aldım. Ve diğerine geçiyorum. Evet, şimdi burada bu batik olan rengimiz, bakın şu motifi tekrarladığımız için renk olarak, yani renk değişikliği sadece 1 2 3. sırada bitiriyoruz. Yani şimdi şu ikinci sırayı yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle biraz yakından göstereyim size. Şu ikinci sırasını yapıyoruz batik ipimizin. Üstüne 2 sıra şeklinde yine beyaz ipimizle devam edip tekrar bu üste en batik ipimize sıra gelince motifimizi tamamlamış olacağız ve ekleme işlemine geçeceğiz arkadaşlarım. Şimdi bunu dilerseniz bu büyüklükte, dilerseniz daha büyük, dediğim gibi daha önceden de söylemiştim, İsterseniz tek parça halinde kocaman bir battaniye çalışması yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde motifler yaparak, mesela şu sırada da, yani şu yapmış olduğumuz sırada da bitirebilirsiniz arkadaşlarım. Motifleri bir hırka yapımında, bir yelek yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bunun boyutuna gelene kadar devam edelim. Sonra ekleme işlemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın bu sıranın da ikinci sırasına geçtim. Yani şöyle 3 sıra batik olan ipimizle yaptıktan sonra tamamlamış olduk motifimizin boyutunu. Yani benim motifimi bu kadar yapmak istediğim için bu ölçülerde hepsini aynı şekilde yaptım. Şimdi ekleme işlemini göstereceğim arkadaşlarım. Dediğim gibi daha büyük de yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Şimdi buraya geçiyorum. Bu ekleme yapacağım yerim arkadaşlarım. Köşedeki geldikten sonra bir zincirimi çektim. Bakın şu köşem, bu kenarı birazdan göstereceğim sizlere. Şuradan giriş yapıyorum köşeye. Şöyle bağladım. Sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Aşağıya inip normal devam ettiğim motifimi 3 tane önce buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra hiç zincir çekmiyorum. Geçiyorum bu araya. Buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde kaydırarak bağlıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Sonra üzerine bir alıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Şimdi birinciyi yaptım normal bir şekilde. İkinciyi ortadan aşağıya inip ortadan alıp yapıyorum. Üçüncüyü de yapıyorum. Ve diğer aradaki boşluktan giriş yaparak buraya eklememi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. Buradan giriş yaptım. Birinciyi yaptım. İkinciyi normal, yani modelimizi normal bir şekilde devam ettirerek eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde son sıralarda eklemek benim daha kolayıma gidiyor. O yüzden sizlere de bu şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Devam edelim. Şimdi aynı şekilde bütün hepsini ekleyelim ve kenar kısımlarına geçelim.
Evet, şimdi burayı da ekleme işlemini tamamladım. Şöyle bir tane zincirle sabitledikten sonra bu ipimi kesiyorum. Kenarlarını arkadaşlarım dilediğiniz şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi şu şekilde yaptım, gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu güzel oluyor. Ben seviyorum. Yapması da kolay. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için ideal bir kenar çevirme işlemi. Herhangi bir yerinden başlıyoruz. Ben buraları yaptım. Bakın şöyle göstereyim size. Buraları tamamlamıştım ben. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradan giriş yapıyorum. Diğer renk ipimle tercih ettim yapmayı. Siz dediğim gibi dilediğiniz şekilde ve dilediğiniz gibi hani iple başlayabilirsiniz. 2-3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Aynı yerin içerisine 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonra geçiyorum. Bakın hemen boşluğa. Bakın çok kolay. Diğer boşluğa geçiş yapıp oraya kaydırma ile bağlıyoruz şöyle. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine bir aldık. Bu fazla iplerimizi de hemen şöyle götürelim. Yine 3 tane 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonra diğerine geçiyorum. Kaydırma ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonra geçiyorum buraya. Buraya bağlıyorum. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Evet, bu motifimin de buraya kadar devam ettireceğim ve kenar kısmını da bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, kenardaki işlemleri de yaptıktan sonra battaniyemizi görmüş olduğunuz gibi tamamlamış olduk. Şimdi bu bir tane motifimin boyutu 26-27 santim civarında. Yani şu uzunluğu 26-27 santim. Dolayısıyla toplamda bitmişi 90 santim civarında oluyor arkadaşlarım. Bu büyüklükte yaparsanız. Evet, umarım modelimi, battaniyemi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.